Tarih anlayışımızı yerle bir edebilecek bir keşifle karşınızdayız. Bilim insanları Cengiz Han'ın uzun zamandır kayıp olduğuna inandıkları mezarını ortaya çıkardılar. Yüzyıllardır saklı olan mezarın içi ürkütücü olduğu kadar esrarengizde ve cevaplardan çok sorulara yol açıyor. İçindeki rahatsız edici eserler neler ve Büyük Moğol Fatih hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri nasıl yeniden tanımlıyorlar? Bilinmeyene doğru bir yolculuğa hazır olun. Bu öyle şoke edici bir keşif ki insan anlayışının dokusunu değiştirme potansiyeline sahip. Tarihi ve temellerimizi sarsacak bir keşfe hoş geldiniz. Cengiz Han'ın mezarını çevreleyen muamma, efsanelere, romanlara ve akademik araştırmalara konu olmuştur. Dünyanın gördüğü en büyük imparatorluklardan birini kuran Moğol Fatihi Cengiz Han'ın ebedi istirahatgahının dünyadan gizlenmesini emrettiği söylenir. Mezarın ebedi gizliliğini sağlamak için defin işlemine katılanların idam edildiği iddia edilir. Mezarın üzerinden akması için nehirlerin yönünün değiştirildiği ve varlığına dair herhangi bir işareti yok etmek için vahşi atların bölgede başıboş bırakıldığı söylenir. Böylesi bir efsane örtüsüyle mezarın yeri yüzyıllar boyunca hayal gücünü harekete geçirerek tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Tarihçiler ve arkeologlarsa yıllarca kendilerini yerel gelenekleri onurlandırmak ve küresel merakı tatmin etmek arasında sıkışmış buldular. Moğolistan, Cengiz Han'ı sadece tarihi bir figür değil, aynı zamanda ulusal bir kahraman ve manevi bir simge olarak görmektedir. Ulus, Han'ın dinlenme yerini rahatsız etmenin hem gerçek hem de kültürel olarak yasak bölgedeki felaketleri serbest bırakacağına inanıyor. Bu durum doğal olarak bilimsel araştırma ve kültürel hassasiyet alanları arasında bir gerilim yaratmış, mezarın nerede olduğu gizlilik ve tabu olarak kalmıştır. Bilimsel uzmanlık ve yerel folklorun bir karışımından beslenen keşif gezileri de dahil olmak üzere mezarın yerini tespit etmeye yönelik sayısız girişim hayal kırıklığından başka bir sonuç vermemiştir. Ancak bu engellere rağmen mezarı keşfetmenin cazibesi hiç azalmamış. Bu sadece hazinenin cazibesiyle alakalı değil. Bu insanların nesillerdir kafaları karıştıran bir bilmeceyi çözmeye yönelik bastırılamaz arzusuyla alakalı. Arkeologlar ipucu bulmak için eski metinleri karıştırmış, uydu görüntülerini incelemiş ve hatta yerel hayvanların göç yollarını araştırmışlardır. Halk hikayelerinde Moğolistan'ın kuzeydoğusunda bulunan ve Cengiz Han tarafından kutsal kabul edilen Burkan Kaldun adlı bir dağdan bahsedilir. Bu durum pek çok kişinin bu mistik dağın herkesin ortaya çıkarmak için can attığı sırrı koruyor olabileceğini düşünmesine yol açmış ve ardından sanki kaderin görünmez eli tarafından yönlendirilmiş gibi çığır açan keşif gerçekleşmiş. Bilim insanlarının bu tarihi muammayı çözebileceği fikri ise pek çok kişi tarafından düpedüz kutsala saygısızlık değilse bile cüretkarlık olarak görülmüş. Bu keşifle birlikte Cengiz Han'ın mezarında neler olabileceğine dair spekülatif iddialar da ortadan kaybolmuş. Artık elimizde somut, tartışılmaz kanıtlar var. Bizi uzun zamandır büyüleyen balon efsaneleri delen yalın bir gerçeklik. Akademisyenler için Moğol tarihi, arkeolojisi ve hatta antropolojisi üzerine yeni araştırma yolları açıyor. Moğolistan için hem kültürel bir kutlama hem de yeni bulunan uluslararası ilgiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda karmaşık bir ikilem sunuyor. Dünyanın geneli içinse yüzyıllardır bizi büyüleyen eski bir anlatıya yeni ve tedirgin edici bir bölüm ekliyor. Ama aynı zamanda folklorun rahatlatıcı örtüsünü de kaldırarak bizi hem heyecan verici hem de derinden sarsıcı gerçeklerle yüzleşmeye zorluyor. Peki keşif nasıl gerçekleşti? Dünya Cengiz Han'ın efsanevi mezarını bulmaktan neredeyse ümidini kesmişken bir arkeolog ekibi beklenmedik bir olayla karşılaştı. Bilimsel ekipmanlarla yüklü ekip aslında tamamen farklı bir görev için Moğolistan'daydı. Birincil amaçları toprak tortularını inceleyerek eski iklim modellerini incelemekti. Beklemedikleri şey ise uluslararası bir entrika ve tartışma fırtınasını ateşleyecek bir keşfi ortaya çıkarmaktı. Alan Burkan Kaldun Dağı yakınlarındaki uzak bir bölgede bulunuyordu. Uzun zamandır Büyük Han'ın son dinlenme yeri olduğu tahmin edilen ancak hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamayan bir alan. Ekip kazıya başladığında toprak katmanlarındaki düzensizlik meraklarını uyandırdı. Daha derinlere indiklerinde sadece alışılagelmiş bitki parçaları ve tortuyla değil, insan yapımı olduğu açıkça belli olan bir oluşumla karşılaştılar. Bir gömü alanının işaretleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Bulgularının potansiyel büyüklüğünün farkına vararak yetkililerle temasa geçtiler ve çok daha titiz bir kazı süreci başlatıldı. Teknoloji bu önemli keşifte yeri doldurulamaz bir rol oynadı. Yeraltı yapısının haritasını çıkarmak için yere nüfuz eden radar kullanıldı. Gelişmiş metal dedektörleri eserlerin varlığına işaret etti. Yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış insansız hava araçları kuş bakışı görüntü sağlayarak zorlu arazide yön bulmaya yardımcı oldu. Tüm bu araçlar bir araya gelerek ancak muazzam öneme sahip bir lidere yakışacak kadar özenli bir gömü alanını ortaya çıkardı. Karmaşık oymalar, güç sembolleri ve törensel sunular gibi görünen kalıntılar etrafa saçılmıştı. Belirleyici an, eski Moğol yazısına benzeyen ve buranın Cengiz Han'ın mezarı olduğuna neredeyse kesin olarak işaret eden yazıtların deşifre edilmesiyle geldi. Keşif haberi yayıldıkça dünya nefesini tuttu. Özellikle bilim insanları ve tarihçiler mezarın içindekilerin ortaya çıkmasını nefeslerini tutarak bekledi. Ancak keşif kendi içinde bir dizi komplikasyonla doluydu. Moğolistan hükümetine her adımda danışılması gerekiyordu. Zira bu keşfin ülkenin mirası için anıtsal bir önemi vardı. Keşif medyanın da dikkatini çekince bu sefer etik kaygılar baş göstermeye başladı. Moğol kültürü ve kimliğiyle bu kadar iç içe geçmiş bir alanda kazı yapmanın uygunluğuna dair sorular ortaya çıkmaya başladı. Günler haftalara dönüşürken titiz çalışmalar devam etti. Periyodik zaman dilimlerinde dünyaya bilgi verildi. Araştırma ekibinin yaptığı ilk açıklamaya göre Burkan Kaldun Dağı'nda bulunan Cengiz Han'ın mezarı 100 metrekareyi kapsıyor ve 8 odadan oluşuyor. En ortada bulunan odada Cengiz Han, elinde göbek kısmında damgasını tutmuş şekilde yatırılmış haldeymiş. Ayak ucunun her iki tarafında aslan heykelleri varmış. Başucundaysa göğü, Tanrı'yı sembolize eden uçmakta olan yırtıcı kuşun heykeli varmış. Bununla birlikte sağ tarafında 8 boz renkli at, eğer ve diğer at kültürü eşyaları, değerli taşlar konulmuş. Ayrıca diğer odalarda Bahadur ve hanımlarının da bulunduğu tespit edilmiş. Ancak yüzeye çıkmaya başlayan inanılmaz eserler ve tarihi belgelerin ötesinde keşfin öngörülemeyen sonuçlarla dolu bir Pandora'nın kutusunu açtığına dair tarif edilemez bir his vardı. Çeşitli uzmanlar görüşlerini bildirmek için çağrıldı. Dil bilimciler yazıtları inceledi. Tarihçiler doğrulayıcı kanıtlar için eski metinlere başvurdu. Proje disiplinler arası bir yaklaşım benimserken bile huşu duygusu hiç azalmadı. Dahil olan herkes olağanüstü bir şeyin parçası olduklarının kesinlikle farkındaydı. Arkeologlar ve araştırmacılar artık neredeyse kesin olan Cengiz Han'ın mezarını açmaya hazırlanırken hissedilir bir huzursuzluk duygusu vardı. Önemli tarihi keşifleri tipik olarak eşlik eden büyüklük duygusu belirgin bir şekilde yoktu. Bunun yerini bir endişe atmosferi almıştı. Bu antik taş duvarların içinde yatan şey sadece tarihi bir hazine değildi. Cengiz Han olarak bilinen liderin ve dolayısıyla onun hükmettiği dönemi yeniden tanımlama vaadinde bulunacak kadar şaşırtıcı ve ürpertici bir dizi eşyaydı. Mühürler dikkatle kırıldığında ortaya çıkan ilk eşyalar beklenildiği gibi ihtişamlı nesnelerdi. Mücevherlerle kaplı kılıçlar, yüzyıllara rağmen solmamış mürekkeple yazılmış parşömenler ve zamanın işçiliğinin bir kanıtı olan süslü zırhlar. Keşfedilenler arasında 13. yüzyıla ait bir gömü alanına tamamen yabancı görünen eserler de vardı. Bu destanda var olması gereken her şey çok daha gelişmiş görünen malzemelerden yapılmış nesneler vardı. Gelişmiş metalürjik bileşimler, bilinmeyen amaçlara sahip aletler ve hatta ilkel mekanik cihazlar gibi görünen şeyler. Hepsinden daha da tedirgin edici olanı bu eserlerin bazılarının üzerindeki yazılar ve sembollerdi. Bilinen hiçbir dille uyuşmayan glifler ve yazılar sanki insan eli yerine makineler tarafından yapılmış gibi aşırı hassasiyetle kazınmış gibi görünüyordu. Farklı alanlardan uzmanlar daha detaylı incelemeler sonucunda bu yazıların kökenini tespit edememiş, hatta olası anlamları hakkında varsayımlarda bile bulunamamışlardır. Sanki bu nesneler kimsenin çözemediği, şimdiye kadar bilinmeyen bilgi ya da varlıklara işaret eden mesajlar gönderiyor gibiydi. Mezardaki kalıntılardan alınan DNA örnekleri açıklanamaz sonuçlar verdiğinde gizem daha da derinleşti. Genetik belirteçler onları insanoğlunun bildiği tüm soylardan farklı kılan anormallikler içeriyor gibi görünüyordu. Bu ürkütücü atmosfere kayıtlı Moğol geleneklerinin bir parçası olmayan uygulamalara işaret eden bir dizi ritüelistik öğe de ekleniyordu. Geometrik desenlerle düzenlenmiş törensel hançerler, tanımlanamayan organik bileşiklerle dolu kaplar ve gök cisimlerine kozmik olaylara gönderme yapıyor gibi görünen yazıtlar. Cengiz Han tarihe karışmış bir inanç sisteminin parçası mıydı, yoksa işin içinde daha da uhrevi bir şeyler mi vardı?
Keşiflerin arasında bir de coğrafyayla tanımlanamayan yeryüzü şekillerini tasvir eden bir harita da vardı. Neredeyse